Bu konuda bizim çağdaş ulema deniliyor. Çağdaş ulemamızın büyük bir kısmının takip ettiğim kadarıyla buna cevaz verdiğini görüyoruz. Yani bu kısma cevaz verdiğini görüyoruz. Tabii ki mevduat kısmına değil de burada esas bizim fıkhi açıdan tartışmalı olan devletin vermiş olduğu kısım bir hibe midir yoksa değil midir? Tartışma burada. Devletin vermiş olduğu bu kısım bir hibe değildir. Burada devletimiz, vatandaşlar, bu ülkede yaşayan vatandaşlar dövize gitmesin, dövize kaçmasın diye devlet bir müdahale yapmıştır. Devletimiz bir müdahale yapmıştır. Bu devletimizin bir tasarrufudur. Evet, yani ben bu konuda biliyorsunuz bu yükselmeye başlayınca şimdi böyle konuşulduğu zaman acaba bir tarafı mı tutuyoruz? Hayır, biz burada bir fıkhi meseleyi açıklıyoruz. Hiçbir kimsenin tarafını tutmuyoruz ve burada konuşulanların taraf tutmakla da bir alakası yok. Acaba devletimizin burada vermiş olduğu fazlalık dövize kaçmasınlar diye bir hibe midir? Ben bunun hibe olduğunu düşünmüyorum. Peki bu helal midir? Bu helal midir? Yani can alıcı soru bu. Ben bunun helal olmadığını düşünüyorum. Yani bu devletin vermiş olduğu bu kısmı almak helal değildir. Peki helal olmayınca ne olur? Vatandaşlar kendi hesabına yatan böyle bir şeyi parayı başından beri ben şunu söylüyorum. Devlete iade etmelidir. Hazineye iade etmelidir. Neden oraya iade etmelidir? Çünkü devletimiz bunu severek, isteyerek vermemiştir. Yani bir zorunluluktan dolayı vermiştir. Bir zorunluluktan dolayı verdiği için bence burada hibenin şartları oluşmamaktadır. Hibe nedir? Bir şeyi karşılıksız vermektir. Siz vadesiz bir hesap açtığınız zaman size vermiyor. Evet. Vadeli yani mevduat hesabı açtığınız zaman, faizli bir hesap açtığınız zaman oradan elde edeceğiniz faizle kur arasında bir dengesizlik söz konusu ise ve kur fazla ise o zaman o farkı size veriyor. Orada bir faiz fazlaysa vermiyor. Kur eğer fazlaysa bunu size veriyor. Evet. Katılım bankalar açısından da hep soruluyor. Ve katılım bankalarında gördüğüm kadarıyla bankaların danışma kurulundaki üye hocalarında buna cevaz verdiklerini, yani bunun bir hibe olduğunu, almanın helal olduğunu söylüyorlar. Şimdi ben onlara bir şey söylüyorum. İnsanlar kar zarar ortaklığı yapmıyorlar mı katılım bankalarında? Yapıyorlar. Evet. Yani kar edersen tamam, zarar edersen, yani katılım bankası zarar ederse ben o zararı bir müşteri olarak ödemem lazım. Yani bankaya bunu ödemem lazım. Katılım bankasına bunu ödemem lazım. Yani bu zamana kadar kimse ödememiş tabii. Yani burada kar zarar oldu mu olmadı mı vesaire, ben onları tartışmıyorum. Bu zamana kadar kimse ödememiş. Şimdi adam zaten oradan bir kar elde ediyor. Evet. Ve kurdan dolayı eğer onun da bir kaybı olacaksa, yani burada devletimiz şunu da düşünüyor. Yani katılım bankasında olan kişi de parasını oradan çekip dövize yatırmasın, dövize kaçmasın diye. Onu önlemek için, oradaki kaçağı önlemek için, kayıp kaçağı tabiri caizse önlemek için aynı şeyi ona da söylüyor. Diyor ki sen de diyor burada bu fazlalığı ben sana veriyorum diyor. Peki helal haram bu mevzular bizim için son derece önemli. Kar zarar ortaklığı bizim için önemli. Zaten buradan belli bir kar etmişsin. Daha hazinedeki parayı niye alıyorsun kardeşim? Hazinedeki parayı niye alıyorsun? Ki bu hazinede, yani ben şimdi bunu konuştuğum zaman şunu ifade edeyim. Yani benim devlet sevgimi, vatan sevgimi kimse ölçemez.
Sorgulayamazlar hocam. Onun için yani bu Mehmet Kapıkaya nerede duruyor? Böyle bir şey asla kabul etmiyorum. Yani ben bir fıkhi bir mesele olarak buna cevap veriyorum. Bu ülkede yaşayan 85 milyon insanın şu veya bu şekilde hazinedeki para kimindir? Bu vatandaşlarındır. Evet. Peki bu vatandaşların buna rızası var mıdır? Ben rızasının olmadığını düşünüyorum. Yani bu vatandaşları sorduğunuz zaman siz bunu kabul ediyor musunuz diye. Üstelik yani faiz alan veya kar payı alan kişilere devletin senin vergilerinde toplanan bu kısımdan hazineden para aktarmasını sen kabul ediyor musunuz diye sorduğunuz zaman bunu kabul eder mi? Ben bu zamana kadar bunu kabul eden bir kimseye rastlamadım. Yani duymadım, rastlamadım. Konuştuğum zaman da bu ortaya çıkıyor. Dolayısıyla özetleyecek olursak devletimiz bir zorunluluk karşısında böyle bir tedbire başvurmuştur. Ama bir Müslümanın da fırsatçılık yapmaması gerekir. Tekrar söylüyorum. Bir Müslümanın da fırsatçılık yapmaması gerekir. Tam tersine eğer devleti zordaysa gerektiğinde kendi cebinden para vermeli. Bundan daha iyi vatanseverlik olur mu? Şimdi hep şöyle söyleniyor. Devlet vatandaşlarına hibede bulunamaz mı? Bulunabilir. Bunda herhangi bir engel yok. Yani devlet fakir, fukara, dul, yetim bunlara zaten hibede bulunuyor. Yani yaşlılık aylığı veriyor, bakım aylığı veriyor, ne bileyim engelli aylığı veriyor vesaire. Bak bunlar hepsi hibede. Buna kimse bir şey söylemiyor. Yani kimse bundan dolayı devleti eleştirmiyor. Hepimiz bunu kabul ediyoruz. Tabii ki versin dullara, yetimlere vesaire veya ne bileyim esnafı kalkındırmak için bir takım hibelerde bulunabilir. Bunlar hibedir. Bununla şu yani bu son kur korumalı şeydeki şey acaba o da bir hibe midir karşılaştırdığımız zaman bunun bir hibe olduğunu söylemek mümkün değil. Yani zor demiyorum yani. Evet. Bunun hibe olduğunu söylemek mümkün değil. Son söz olarak bir kere daha söylüyorum. Eğer böyle bir devletten fazlalık kendilerine verilmişse bunu muhakkak surette hazineye iade etmeleri gerekir.